Bu zamana kadar Çizmeli Kedi'nin masallarını ve hikayelerini dinledik. Çok kurnaz ama bir o kadar şirin gözüken bir paralı askerin hikayesiydi. İlk etapta Şirek ile karşımıza çıkmıştı. Kralın emriyle Şirek'i yakalayana para ödülü vereceklerdi. Çizmeli Kedi de onu yakalayıp konulan ödülü almak istemişti. Diğer Çizmeli Kedi'nin solo animasyonlarında ise yetimhanede büyüdüğünü, yanlışlıkla bir suça karıştığını, hayatının geri kalanını da kendisini aklamaya çalıştığını görmüştük. Ancak asıl hikaye bu değildi. Bunun yanında Çizmeli Kedi oldukça trajik ve gizemli bir hikayesi 1500 yılına kadar dayanmaktadır. Ben de sizlere bütün ayrıntılarıyla bu hikayeyi vererek asıl hikayesi kanalının farkını ortaya koymak istiyorum. Bu yüzden bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve yorumlarda fikirlerinizi belirterek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca katıl üyesi olan herkese çok teşekkür ederim. Bu sayı her geçen gün artmakta. Sizler de kanalıma maddi destek vererek ve katıl üyelerine özel ayrıcalıklardan yararlanmak için bu butona basabilirsiniz. Bir de canlı yayınlarımıza gelip bizlerle birlikte hem oyun oynamak hem de sohbet etme fırsatı yakalayabilirsin. Discord sunucumuza da gelmeyi unutma. Ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. İlk kısa bir şekilde Çizmeli Kedi'nin günümüz, sonrasında ise gerçek hikayesini aktaracağım. Biliyorsunuz normal şartlarda Çizmeli Kedi kurnaz, sevimli, sadık, hırsız ve aynı zamanda bir paralı asker. Bunun yanında aşk insanı, parti adamı ve hiyerarşi düşmanı. Tabi burada bazı noktalar var. Çizmeli Kedi günümüz hikayesinde yetimhanede büyümüş, zorbalığa maruz kalmış, en sonunda ise en yakın dostu tarafından ihanete uğramış biri. Çizmeli Kedi ana hikayesinde yetimhanede büyüdüğü zamanlarda komutanın annesini boğadan kurtardıktan sonra halk kahramanı seçilir ve ona çizme ve bir şapka verilir. Çizme halkın onurunu temsil eder. Şapka ise modernliği. Elinde tuttuğu kılıç ise adaleti. Basit gözüken bu küçük ayrıntılar Çizmeli Kedi'nin ana karakterinin oluşmasına büyük etki etmiştir. Bu hikaye günümüz versiyonu olarak çıkmaktadır ve peri masallarına sokulmuştur. Ana hikaye aslında bu değildi. Çok uzun zaman önce, tarihler 1500 yıllarını gösterdiğinde bir aile vardı. Bu ailenin ise 3 erkek çocuğu vardı. Nispeten varlıklı bir aile değildi ve kendi kendisine zar zor yeten bir bütçeleri vardı. Genel işleri ise değirmencilikti. Bu şekilde aile geçimini sağlarken aile fertlerinden birisi olan baba vefat eder. Babanın ölümü üzerine oğulları mirası paylaşır. Zaten ortada pek paylaşacak bir şey olmasa da en büyük çocuğa değirmeni, ortanca olana eşekleri, en küçük olana ise evin kedisi miras kalır. Bütün aile fertleri bir şekilde değirmenden veya eşeklerden geçimini sağlasalar da en ufak olan kediyle ne yapacağını bilemez. Para kazanması lazımdır. Neyse ki kedi sihirlidir. İlk başlarda bir şekilde kurnaz, yalancı ve zorba biri olarak karşımıza çıkan Çizmeli Kedi bir o kadar sadık bir karakteri de vardır. Bu konuya sonradan geleceğim ve ne demek istediğimi anlayacaksınız. Tek amacı efendisine yardım etmekti. Çizmeli Kedi sahibinden bir çift çizme ve bir şapka ister. Bunun üzerine sahibine ona güvenmesini ister. Çizmeyi ve şapkayı alan kedi koşarak ormana girer ve bir tavşan yakalar. Bu yakalamış olduğu tavşanı ise bölgenin lorduna götürerek bunu size efendim hediye olarak gönderdi der. Lord bu küçük hediyeyi kabul eder. Ancak olay sadece bu değildir. Çizmeli Kedi ilerleyen süreçlerde sürekli olarak irili ufaklı hediyeler ile bu lordun önüne çıkar ve efendisinin gönderdiğini söyler. Zaman akıp giderken bir gün o lordun oğlu kralın kızı ile ülkeyi dolaşacağını öğrenir. Bunun üzerine çok kurnaz bir plan yapar. Kedi efendisini bir şekilde ikna eder ve nehirde yıkanmasını ister. Bunu yapan efendisi birden kedinin bütün kıyafetlerini çalmasıyla şaşkına döner. Kedi kıyafetleri saklar ve o esnada kralın kızı ve lordun geçtiğini gördüğünde karşısına çıkıp
"Efendim soyuldu, bize yardım edin" diyerek onları ikna eder. Kedi efendisinin lord olduğunu söyler ve bunun üzerine kralın kızından ve lordun oğlundan yardım alır. Bu soylu aileler zavallı fakir değirmencinin oğlunun asla sahip olamayacağı kıyafetler hediye eder. Mağduriyetini gidermeye çalışırlar. Değirmencinin oğlu bu son derece pahalı ve güzel kıyafetlerin içinde o kadar yakışıklı durur ki kralın kızı ona aşık olur. Kedinin planları bir bir işlemektedir. Hemen önden koşarak köylüleri tehdit ederek bu toprakların efendisine ait olduğunu ve onun bir lord olduğunu söylemeleri için tehdit eder. Köylüler ise çizmeli kediden korktukları için bu dediklerini yapar ve yalan söylerler. Çizmeli kedi şatonun yanına gelerek kapıda duran şekil değiştiren yaratığa onu bir fareye dönüştürmesini ister ve bu dileğini gerçekleştirir. Fareye dönen kedi içeri girerek birkaç kişiyi öldürür ve bu şatonun Tanrı'ya ait olduğunu söyler. Kralın kızı bizim sahte lorda iyice aşık olur ve onunla evlenmek ister. Kral da bu konuda çok ısrarcı olunca mecburi olarak evlenir ve çok zengin olurlar. Şimdi burada bazı noktalar var ve bunları açıkladıktan sonra devam edeceğim. Burada çıkarılacak derslerden biri, elinde hiçbir şey olmadan çok sıkı çalışma ile gerçek anlamda bir servet sahibi olabilirsinizin yanında sahtekarlık, dalavere, yalan ve zorbalıkla servet sahibi olabileceğini de ima eder. Çünkü Çizmeli Kedi'nin ana hikayesi kurgusal bakımdan bu temel öğelere dayanır. Bununla birlikte çıkarılacak ders pek iyi değildir. Ancak hikayenin devamı da var. Rivayetlere göre bizim değirmenci çocuk kral olduktan sonra sihirli konuşan kedi aniden ortadan kaybolur ve bir daha asla haber alınamaz. Bir diğer sonda ise sahibine yaptıklarından dolayı iyi bir ölümü hak ettiğini ve ölümünden sonra da iyi bir mezar içinde olmayı ister. Değirmenci ise bunu memnuniyetle karşılar ve kral yani değirmenci kedi öldükten sonra altın bir kafeste içini doldurarak sergileyeceğini söyler. Kedi ise bundan onur duyar. Ancak gerçekten ne olacağını merak ettiği için de ölü taklidi yapar. Kral eşine kediyi camdan aşağı atmasını söyler. Kedi bunu duyunca aşırı sinirlenir ancak bundan sonra hikaye dair net bir bilgi yoktur. Sonuçta neredeyse 500 yıl önce yazılmış bir masal bu. Her iki sonu düşündüğümüzde kedi birinci sonda muhtemelen öldürüldü veya hapsedildi. İkinci sonda ise onca yapılan şeye rağmen değer görmedi. Bu iki farklı son ve olayları düşünerek bir ders çıkarılabilir. Ne olursa olsun körü körüne sadık olma. Ölç, biç ve tart. Yaptıkların gerçekten değer mi? Karşındaki insan bunu hak ediyor mu? Ve en önemlisi sen gerekli değeri görüyor musun? Kedi hiç etik olmayan davranışlarla da olsa ona koca bir ülke vermişti. Sahibi ise onu yok sayıp belki de öldürttü. Hani derler ya, kediler nankördür, vefasızdır, minnet eylemez diye. Bu hikayede ise nankör ve vefasız olan insan oğludur. İşte bu yüzden herkes çevresindeki insanlara ve yaptıklarına dikkat etsin. Çünkü bir gün hiçbir şey olmamış gibi bir kıyıya fırlatıp atılabilirsiniz. Bu zamana kadar masalları veya hikayeleri ders çıkarılması için anlatmış olsalar da Çizmeli Kedi bu sınıfa girer mi bilinmez. Nereden baktığına bağlı bir durum. Zaman geçtikçe zaten bu hikayede sürekli olarak değiştirilmiş ve günümüz çocuklarına uyarlanmıştır. Çizmeli Kedi'nin asıl hikayesi de budur. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.